Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak mor kullandım. Desenlerim içinde az bir miktar sarı, krem ve siyah olmak üzere 3 farklı patiklik ipim var. Sizler dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Elinizde kalmış artık ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şişlerim 3 numara, modelim bu şekilde. Hanımlar çok güzel, çok şık, çok kolay bir model oldu. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, önden duruşu bu şekilde. Çok kullanışlı bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Haroşa örgü esnek bir yapıya sahip olduğu için söylediğim 3 numarayı da kapsıyor bu benim yaptığım patik benim ölçülerime göre. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için örerken sizlere mezura ile ölçüleri de vereceğim. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Hanımlar mor ipim ile patiğime başlayacağım. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 22 ilmek atacağız. Kaç numara başlarsak başlayalım. 22 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Başlangıç sayımız aynı. Burada 5 ilmek oldu. 6, 7 bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım öncelikle. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluyor hanımlar. İlmeklerimizi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimin hepsini ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine arka yüzde de ilmeklerimin tamamını yine bu şekilde düz öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz ördük. Böylece bir diş haroşamız daha oluştu. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar burada iki diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimizin şu kenar bölümüne 19 diş yani 19 sıra haroşa ördüm. Şimdi ben 19 sıra haroşamı öreceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Haroşa sayınızı ona göre belirleyeceksiniz. Hemen ben haroşalarımı tamamlıyorum. Geliyorum. Evet hanımlar buraya 19 diş yani 19 sıra haroşamı ördüm geldim. Hemen sizlere mezura ile ölçüsünü vereceğim. Hanımlar ölçümüz şöyle bakın ucundan itibaren sıfırlayarak gösteriyorum. Bu şekilde 7 santim olarak ördüm. Daha büyük yapmak isteyenler 1 santim daha fazla örebilir yani 8 santim olarak. 35-36 numara yapmak isteyenler de 6 santim olarak yani 1 santim eksik olarak bu bölümü örebilirler. Şimdi yapacağımız işlem şöyle krem ipime geçiş yapacağım hanımlar. Şöyle ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimi düğümlüyorum. Bir diş haroşa krem ipimiz ile öreceğiz. Ardından modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını örelim hanımlar. Arka yüzde de tekrar haroşa örüp ön yüzde buluşalım. Bir diş haroşamı krem ipim ile ördüm. Hanımlar şimdi şu desenlerimize geçeceğiz. Bu desenimizin her biri 5 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci desenimizi yapıyoruz. Modelin birinci sırası. Hanımlar ilk 20 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kenardaki ilmek kaldı. Bunu örmüyorum, geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi tamamen yine mor ipim ile haroşa olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi. 20 ilmek ördük, geri döndük. Ön yüzde hanımlar şöyle renk geçişi yapacağım için ipimi aradan çıkarıp kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi tekrar ön yüzde modelde ikinci sıradayız hanımlar. Bu ikinci sıramızda şöyle sarı ipimi alıyorum. Şimdi de sarı ipim ile 18 ilmek öreceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örerek başladım renk geçişi olduğu için. Yine hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim. Modelde ön yüzde ikinci sıramız. 18 adet ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. Şu iplerin ucunu da atlatarak gizleyeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Devamındaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine ön yüze renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzde modelde üçüncü sıramız. Şimdi de siyah ipimi ekleyeceğim. Hanımlar, bu sıramızda da 16 ilmek siyah ile öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, yine ikinci ilmekten sonra buraya düğümümü atıyorum. Şöyle devam edeceğim. 16 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizin 3. sırası da bu şekilde. Arka yüzde model kurulumu yok hanımlar. İlmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmedim. Yeniden ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Tekrar sarı ipimi alıyorum. 4. sıramızda da hanımlar 17 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve bir sarı ilmeği de ördüm. 17. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. 4. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yeniden mor ipimi alıyorum. Modelimizde hanımlar şimdi de 5. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar 19 adet ilmeğimi öreceğim. 19 ilmek. Şu ip geçişlerinde şu yanlardaki ipleri biraz esnek bırakalım. Patiğimizin bu esneklik payı bozulmasın. 19 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Tekrar geri dönüyorum ve yine arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 5. sırasını arka yüzde tamamlamış olduk. Böylece ilk modelimizi bitirdik hanımlar. Toplam 7 modelimiz var. Birincisini tamamlamış olduk. Evet, sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Model aralarına şöyle krem ipimizi alıyoruz. Krem ipimiz ile bir diş haroşa örüyoruz. Bakın model aralarında krem ipimiz ile bir diş haroşamız var. Şöyle krem ipimizi alıyoruz hanımlar.
Bu şekilde yine bakın gevşek bir şekilde bıraktım şu kenarda krem ipimi. Bu şekilde 22 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de tekrar örelim. Ardından buluşalım. Krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ikinci modele geçeceğiz. Yani şu modelimize. Bu modelimizde şimdi ikinci modelimizde yani birinci sıradayız. Şöyle mor ipimi alıyorum. Hanımlar şimdi de 18 ilmek öreceğim. Ön yüzde modelde birinci sıradayız. 18 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kenarda kalan 4 ilmeği örmüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Hanımlar devamındaki ilmeklerimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Modelimizde ikinci sıramız. Şimdi de tekrar sarıyı alıyorum. Oradan sonra sarıyı kullanacağız. Bu sıramızda da hanımlar 16 ilmek sarı öreceğim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek sarıyı ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Devamındaki ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Yine şöyle alttan siyah ipimi alıyorum. Şimdi de 14 ilmek siyah örüp döneceğim. Şöyle siyahı biraz bol bıraktım arkada. 14 ilmek siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Devamındaki ilmekleri de haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde modelde de 4. sıradayız. Tekrar sarı ipimi aldım. Bu sıramızda da hanımlar 15 ilmek sarı öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine geri dönüyoruz. İlk ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Devamındaki ilmekleri de haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde ikinci modelimizde 5. ve sonuncu sıradayız. Tekrardan şöyle mor ipimi alıyorum. Bu sıramda da hanımlar 17 ilmek mor öreceğim. 17 ilmek mor. 1, kenar ilmeğim 1, yanında ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ardından geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Sıra sonuna kadar haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar haroşalarımı ördüm. Böylece 5 sıradan oluşan ikinci modeli de tamamlamış olduk. Tekrardan krem ipimi alacağım. Model arasına hanımlar bir diş krem ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Bu defa 22 ilmeğimiz vardı. İlmeklerin tamamını örüyoruz hanımlar bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını ön yüzde örelim. Arka yüzde de tekrar haroşa örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm. Şimdi de hemen şuradaki 3. modelimizi yapacağız. Şimdi 3. modelimizde 1. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda şöyle mor ipimi alıyorum. Modelde 1. sıram. 16 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Devamındaki ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelde ikinci sıradayım. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Bu sıramda da 14 ilmek sarı öreceğim. 14 ilmek sarı. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilk ilmeği örerek başlayacağız. Devamındakileri haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi modelde 3. sıramız, tekrar tam ortaya siyah ipimi alıyorum. Bu defa da 12 ilmek siyah öreceğim. Şöyle siyahı geniş bir şekilde esnek bıraktım. 12 siyah. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi de modelde 4. sıramız. Buraya tekrardan sarı ipimi alıyorum. Şimdi de 13 ilmek sarı öreceğim. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yine geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 3. modelde 5. ve sonuncu sıradayım. Şöyle mor ipimi tekrar alıyorum. Bu sıramızda da hanımlar buraya 15 tane mor öreceğim. 15 ilmek mor. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm geldim. 3. modeli de tamamlamış olduk. Yine model arasına krem ipimiz ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Şöyle krem ipimizi alıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ön yüzde örelim. Tekrar arka yüzde de haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi de modelimizde tam bu ortada, yani 4. modeldeyiz. Şimdi 4. modelimizde de yapacağımız işlem şöyle. Tekrar mor ipimi şöyle aldım. 4. modelimizde hanımlar 14 ilmek mor ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilk ilmeği örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi tekrar sarı ipimi alıyorum. Modelde 2. sıramız 12 ilmek sarı öreceğim. 12 sarı. Şu birinci sarı ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzde modelde 3. sıradayız. Yeniden siyahımı aldım. Hanımlar, şimdi de 10 ilmek siyah öreceğim. 10 ilmek siyah. Şu 1, ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 4. sıradayız. Tekrar sarı ipimi alıyorum. Hanımlar, 11 ilmek sarı öreceğim şimdi de. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeniden geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. İlmekleri haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 5. ve sonuncu sıra. Bu sıramızda yeniden mor ipimi alıyorum. 13 ilmek mor öreceğim. 13 ilmek mor. Şu birinci ilmeğim. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örerek başlayacağız. Sıra sonuna kadar haroşaları örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Bakın buraya 4. modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi model arası için krem ipimiz ile yine bir diş haroşamızı öreceğiz. Bir diş haroşamızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm, geldim modelin tam ortasını bakın burada tamamlamış olduk. Şimdi 5. modelimizi yapacağız hanımlar. 5. modelimiz 3. model ile aynı şekilde yapılıyor. Bakın şu 1. 2. 3. modelimizde bu modelimizde aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Şimdi kafanız karışmasın diye ilk sırasını göstereceğim. 3. modelimizde ilk ne yapmıştık? 16 ilmek örüp geri dönmüştük. Aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Hiçbir farkı yok. 3. modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Şimdi 16 ilmeğimi örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Ardından 3. modelin 2. sırasına ne yaptıysak aynı işlemi devam ettireceğiz. Bu şekilde 5. modelimizi de tamamlamış olacağız. Şöyle. Hanımlar, bu aşamada bu modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa videoyu biraz geri alarak 3. modelin sıralamalarını takip ederek bu 5. modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 3. model ile aynı şekilde bu 5. modelimizi de 5 sıradan oluşan modelimizi tamamlayalım. Ardından yine araya bir diş krem haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, 5. modelimizi de tıpkı 3. modelimizde olduğu gibi yaptım, geldim araya bir diş krem haroşamı ördüm. Şimdi 6. modelimizi yapacağız, yani hemen şuradaki modelimizi. Hanımlar, 6. modelimizi de 2. modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Yani bakın şuradaki 2. model. Yine kafanız karışmasın diye ilk sırasını birlikte yapalım. 2. modelimizde hanımlar ne yapmıştık ilk sırada? 18 ilmek mor ile örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde ikinci sıraya geçeceğiz. Sonra 3, 4, 5 derken bu şekilde 6. modelimizi de tamamlamış olacağız. Yine bu aşamada hanımlar bu sıralamalarda kafası karışacak olan varsa da yine videoyu geri alarak 2. modelin bölümüne gelerek 2. modelin sıralamalarını takip ederek bu 6. modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü 2. modelle aynı şekilde yapılacak. Şimdi hanımlar bu 6. modelimizi de tamamlayalım. Model bitiminde yine bir diş haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, 6. modelimi de gördüğünüz gibi 2. modelim ile aynı şekilde tamamladım, geldim. Şimdi 7. ve sonuncu modelimizi yapacağız hanımlar. 7. modelimizde ilk modelimiz nasılsa aynı şekilde yapılacak hanımlar. İlk modelde olduğu gibi yapacağız. Yine mor ipimi alıyorum. İlk sırasını birlikte yapalım. İlk modelimizde hanımlar 20 ilmek örmüştük. Yani son 2 ilmek kalana kadar örmüştük. Modelin 1. sırası. Model bu şekilde devam edecek. 20 ilmek öreceğiz. Yani son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. 22 ilmeğimiz vardı toplam. Bakın son 2 ilmeğimiz kalana kadar ördük. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Tekrar ön yüzde modelin 2. sırasına geçeceğiz. İlk modelde ne yaptıysak hanımlar 7. modelde de aynısını yapacağız. Diğer modellerde olduğu gibi burada da videoyu 1. modelin bölümüne getirerek sıralamaları takip ederek bu 7. modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu 7. modeli de tamamlayalım. Ardından yine bir diş haroşamızı krem ipimiz ile örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 7. modelimi de tamamladım, geldim. Bu şekilde patiğimizin ön desenini yapmış olduk. 7. modelimden sonra yine krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm. Bu aşamada bu sarı ve siyah ipimi de kestim. Uçlarını düğümleyip arkaya böyle gizledim.
Şimdi hanımlar diğer kenarımızda olduğu gibi bu kenarda da yine mor ipim ile örmeye devam edeceğim. İlmeklerimin tamamını mor ipimiz ile haroşa öreceğiz. Hemen ikinci ilmeğimden sonra krem ipimi de kesiyorum artık. Modelin devamında ana renk ipim olan moru kullanacağım sadece. Şöyle buraya 2 düğüm atıyorum sıkıca. İlmeklerimizi mor ipimiz ile normal haroşa öreceğiz hanımlar. Artık patiğimizin desenli bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimin hepsini normal haroşa öreceğim. Başlangıçta ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Sadece haroşa örüyoruz 22 ilmek ile. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Hanımlar bu aşamada ben bu ilk kenara 19 sıra haroşa örmüştüm. Sizlere zaten ölçüleri de verdim. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Sizler şu kenara kaç sıra haroşa ördüyseniz bu diğer kenara da aynı sayıda haroşalarınızı örün gelin hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu kenarında tamamladım geldim. Buraya da yine burada olduğu gibi 19 sıra haroşamı ördüm. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Patiğimizin kenar bölümleri tamamlandı. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Hanımlar bu bölümde çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bakın hanımlar, kesim yaptığımız yerlerde V şeklinde kenar ilmek yerleri görünüyor. Buralara girerek şu topuk bölümünü yapacağız hanımlar. İlmekler çıkaracağız. Bu nedenle dediğim gibi gevşek bir kesim yapacağız. İkişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı değişiklik gösterir bu kesimler. Evet, ilmeklerin tamamını kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şuraya hemen kenarımız açılmasın diye 2 tane zincirimi attım. İpimizi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi şu geniş bölümden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Patiğimizin taban kısmına geçeceğiz. Patiğimin taban bölümünde yine 3 numara bir tık uzun şiş kullanacağım hanımlar. Dileyen misinalı şişle de bu bölümü yapabilir. Kapalı uçlu yine 3 numara şişlerim var. Şimdi bu başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Şöyle hemen şu geniş alanda ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Sırasıyla buralardan ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi de çıkarttım. Kenarımıza bir düğüm atacağım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyorum. Bu şekilde. İpin ucunda gizleyerek götürüyorum böyle. Şöyle baktığımızda hanımlar burada 3, 6, 8 ilmek olmuş. Bu uçtan şu diğer uca kadar ben toplamda 82 ilmek çıkarttım. Bu aşamada hanımlar sizlerin yanlardaki haroşa sayınız benden az ya da çok olabilir. Buna bağlı olarak buradan buraya çıkan ilmek sayısı benden 3-5 ilmek fazla ya da 3-5 ilmek eksik olabilir. Yandaki haroşa sayılarına göre bu tabandan çıkaracağımız ilmek sayısı da değişiklik gösterecektir doğal olarak. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. 82 ilmeğimi çıkarttım, geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa örelim, gelelim.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabana geçeceğiz hanımlar, taban yapımına. Taban bölümünde ilmek ayrımı şöyle yapılıyor. Benim şişimde toplam 82 ilmeğim var. Burun kısmına 6 ilmek ayıracağım. 82'den 6'yı çıkartınca geriye 76 ilmeğim kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. İlmek sayınız kaç olursa olsun taban ayrımı bu şekilde yapılacak hanımlar. Yani atıyorum sizin şişinizde 86 değil de 82 değil de 86 ilmeğiniz var. 86'dan 6'yı çıkartın, geriye 80 ilmek kalır. 80 ilmeği de iki yana paylaştırınca bu defa yanlara 40'ar ilmek düşer. Ayrım böyle yapılacak. Tabanımızı yapabilmek için hanımlar benim kenarlara 38'er ilmek düşüyordu. İlk olarak kenar ilmeği ile birlikte buraya 38 adet ilmeğimizi öreceğiz. Bakın burada 6 olmuş. 7, 8. Bu kenarımızdaki ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarımıza 38 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 6 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saydığım anda şu kenarda da 38 ilmek kalıyor. Şimdi 6 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum hanımlar. 6 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Hanımlar, tabanımız 12 ilmek olacak. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 7 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu defa 7 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 etti. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra 10 ilmeği öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 11 ilmeği öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu hanımlar. Şimdi 12 ilmek ile kesimler başlayacak. Bu aşamada 12 ilmeğimiz var tabanda. 11 öreceğiz. 12 de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kesimimi yapıyorum. Yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimizi aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yine yandan da bir ilmek alıp kesimi yapıyoruz. Patiğimizin tabanı 12 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Tekrardan bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimizi yaptık. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 12 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı 12 ilmek olarak örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm ve geldim. Şişimde sadece 12 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin bu arka topuk bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum.
Bakın son 2 ilmek kaldı. İkisini kestim. Şişimizde böylece 11 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum hanımlar. Böylece yeniden 12 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası bu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bu şekilde sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyoruz. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Yine ip karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim ve geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar topuğumu ördüm geldim ve ilmeklerimi artık keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Ve kenarlardan kalan ipuçlarımız vardı. Kesim yaparken bunu da şöyle atlatarak gizliyorum. Bu şekilde. Patiğimizin örgü bölümünü hanımlar bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hemen kesimimizi yapacağız. Ardından tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Hemen şurada hanımlar tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şuraya şöyle dibine batarak burayı düzledim. Bir tane de zincir attım buraya. Sıkıştırdım. Şöyle yine aynı mor ipim ile bir sıra kenar oyası gideceğim. Patik kenarı daha sıkı, daha sağlam durur hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Hemen ipimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Sık iğne tekniği yapıyoruz. İpimizi tığımıza doladık. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Bu şekilde kenar tığlamamızı yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin kenar kısmı daha değerli, toplu, daha sert görünüyor ve daha kullanışlı oluyor patiğimiz. Şöyle hemen ipimi tığıma doluyorum. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız. Şöyle ta ki ilk başladığımız yere kadar. Şimdi kenar tığlamamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. İlk başladığım yere kadar geldim. En son buraya da 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu ilmek aralarına girerek bu şekilde gizleyeceğim. Patiğimiz bu kadardı. Çok güzel, kolay, çok da şık bir model oldu. Ayaktan çıkmayan bir model hanımlar. Ayağı saran bir model. Gayet güzel. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin duruşu şöyle hanımlar. Görüntü olarak modelimiz bu şekilde. Şöyle tabanımız, bakın topuk kısmı. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, işte modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle patiğimizin yandan duruşu, diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz bu şekil. Şöyle hemen düzelteyim. Bu şekil topuğumuz. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.